Günaydınlar. Bir anda sağlık programına her zaman olduğu gibi hoş geldiniz efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması dileğiyle haftanın ortasındayız. Ama her zamanki gibi yine çok güzel konuklarımız var. Bizim doyamadığımız bir konuğumuz. Elbette sizlerin de doyamadığını düşünüyorum ben. Regresyon terapisti Emel Çekici hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, Günaydınlarınız hoş olsun. Günaydınlar. Nasılsınız? Bir anda sağlıklı olmaya karar verdik, niyet ettik. Ve sağlıklı olmak için bugün güzel tüyolar vereceğim. Önce isteyelim. Yani yeniden doğmak için Tabii. neler yapmamız gerekir diyecektim ben de. Tam Yeni oldu ben hocam. olmak için. Yeni ben olmak için ne yapmamız gerekiyor? Biraz önce telefon aldım. Siteme bakmışlar sanırım. Yeni ben olmak istiyorum diyorlar. Yani gerçekten yeniden bedenlenmek isteyen çok fazla kişi var. O zaman şimdi ben bunu bir kere de söyledim, hemen yapabiliyor muyum? Yoksa aşamalar mı gerekiyor? Ne yapmamız Birkaç lazım? aşama, çok fazla değil. Yani önce eski benin sıkıntılı olması lazım, travmatik olması lazım, Aman. acılar çekmiş olması lazım, affedememiş olması lazım, kızgınlık, öfkesi olmuş olması lazım. Her şey Öyle rahat söyleyeyim. safhada olacak hocam. Evet, evet. Ve artık ben eski benden kurtulup yeni bir ben yaratmak istiyorum. Ve yeniden bedenlenmek istiyorum. Yeni beni yaratmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, eski bende çıkamadığı, içinden çıkamadığı bazı durumların olması gerekiyor ki yeni beni istesin. Tamam. Ve o yeni ben bir anda niyetle başlıyor. Öyle söyleyeyim. O zaman şimdi dedik. Ne yapmamız lazım şu Ne noktada? yapacağız? Nasıl yapacağız? Yeni ben nasıl olabilir? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi önce bir eski bende ne sıkıntımız var? Kilo ile bedensel sıkıntılarımız var. Yoksa zihinsel yaşadığımız bazı problemler mi var? İşte geçmişte affedemediğimiz kişiler olabilir. Kızgınlık, öfkelerimiz olabilir. Ve ya da ruhsal bir şeyler fark etmek istiyorum. Daha ruhumla bir bütün yaşamak istiyorum. Ya da bir şeyleri görmek istiyorum. Hissetmek istiyorum. Çünkü biz bazen yaşanılan bu travmatik olaylar hislerimizden uzaklaştırıyor. Doğru. Şöyle söyleyeyim, kadınsı hisleri ya da erkeksi hisleri hissedemez oluyoruz. Tamamen kapatmış oluyor zihnimiz. Ama bunların da sebepleri var. Yine geçmişe dönüp, geçmişte yaşanılan bazı olaylardan dolayı biz o duygularımızdan uzak yaşamayı seçiyoruz. Ama bu sağlıklı bir tarz değil. Onu söyleyeyim. Çünkü o duygulardan özgürleşmemiz gerekiyor. Ne kadar özgürleşip ne kadar fabrika ayarlarında yaşamaya karar verirsek bizim için son derece sağlıklı olan bu. Arada reset atalım. Yani. Evet, fark etmemiz gerekiyor ve gerçekten insanlar şöyle, ya Emel Hanım bir anda fark ettim ki yeni ben olmam gerekiyor. Ya da işte sıkıntım var. Bazı problemleri aşamıyorum ya da bedensel ağrılarım var, acılarım var ve evet tıbbi yardım alıyorum fakat fizyolojik çok fazla bir şey olmadığını söylüyorlar ve hani psikolojik olarak yardım alın dedikleri zaman inanın ki altında hep duygularımız var. Yani o bedensel ağrılarımızın altında yatan duygulardan özgürleştiğimiz zaman beden huzur bulacak. Evet, siz geçen sefer de öyle demiştiniz. Tabii ki beden rahatladığı zaman da zaten ruhumuz huzurlu olacak. Önemli olan, ben hep öyle söylüyorum, ruha yatırım yapmak. Zihnimizden değiştiriyoruz, bedenimiz teşekkür ediyor. En sonunda ruhumuz zaten o huzuru yaşamış oluyor. Ruha huzuru yaşatmamız gerekiyor. O yüzden buradan başlıyoruz ve şuradan başlıyoruz. Bu arınmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Temizleyelim. Temizlememiz gerekiyor. Yaz geliyor. Yazlık derin bir temizliğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü şimdi göreceksiniz zaten yaz başlayacak ve yazın birçok detokslar çıkacak değil mi? Evet, Her başladı şey. bile hocam. Alkali diyetler vardı. Bu Tabii, sene tabii, yine tabii. olacaktır Var, eminim. var, Değişik var. diyetlerimiz de olacak. Ve bunlara diyetleri yapalım tabii ki bedensel. Fakat zihnimizi o duygu ve düşüncelerden arınmadığımız sürece yapacağımız o detokslarda %100 yeterli olmayacaktır. Tabii ki bunun devamını getirmek de önemli Tabii. hocam. Hani Yani bu- zihinsel detoks önemli, mental detoks önemli. Önce zihnimizden arınmamız lazım. Şöyle söyleyeyim, kronik boyun ağrıları, kronik sırt ağrıları yaşıyorsanız onun altında kızgınlık, öfke, suçluluk duygunuz olabilir. Yakınlarınıza ya da geçmişte, yakın zamanda yaşadığınız bir olay da olabilir. Çok geçmişten gelen duygularınız da olabilir. Belim ağrıyor işte diyelim, sürekli belim ağrıyor Evet. ve doktora gittiniz ki çok fazla da fizyolojik bir şey yok ve altında inanın ki duygular var. O belle konuşabiliyoruz. Geçmişe gidiyoruz. Bu dediğim gibi 3 sene önce olabiliyor, 30 sene önce olabiliyor. Ve duygularımızın hepsinin kaydı var. Zaten aldığımız her nefesin kaydı var. Doğduğumuz andan itibaren alınan her nefes kayıtta. Ve ben o kayıtlara girip
nerede dediğim gibi sıkıntılar yaşıyorsak o duygulardan özgürleşmeyi seçiyoruz ve sağlıklı hayata geçmiş oluyoruz. Çünkü sağlıklı gelecek çok önemli. Biz önce kendimizi değiştirmeliyiz. Kendimize yapacağımız yatırımlarla, kendimi değiştirdiğim zaman hayatım değişecek ve etrafım değişecek, çevrem değişecek. Dediğim gibi toplumlar değişecek, ülkeler değişecek ve dünya değişecek. O yüzden değişimin ilk başlangıç yeri kendimiz. Sonra nefes mi geliyor? Tabii ki ve kendimizle konuşmamız lazım. Ben hep öyle söylüyorum. Şu benim için önemli. Yani kendimle ne kadar konuşuyorum? Yani kendimle ne kadar yüzleşiyorum? Ben kimim? Nereye gidiyorum? Yaşam amacım ne? Neden bu bedendeyim? Neden şimdi buradayım? Ne Ama yaşıyorum? çok öyle kendi kendine soran, kendine konuşan çok var Tabii ki, zaten. tabii ki ve burada fark etmemiz önemli. Yaşam amacımız ne? Dediğim gibi yaşam amacı çok büyük bir amaç olması gerekmiyor. Bu dünyaya geldik ve son nefesimize kadar, hani ilk nefeste son nefes arası yaşam. Evet. Ama o yaşamı nasıl yaşadık? Kaliteli mi yaşadık? Kaliteli mi yaşadık? Kendimize zarar vererek mi yaşadık? Ya da başkalarına zarar vererek mi yaşadık? Bunları fark edip gerçekten geleceğe sağlıklı nefesler almamız gerekiyor. Nasıl doğru nefes alabiliriz? Nefes çok önemli. Ve nefesimizi değiştirerek hayatımızı değiştirebiliriz. Nefes terapistiyim aynı zamanda. Nefes eğitimleri veriyorum. Çünkü dediğim gibi aldığımız o ilk nefes çok önemli ve ben ilk iş yerim doğum evi ve son iş yerim huzur evi. Evet, biliyorum. Yani ilk nefes ve son nefes arasındaki zamanı çizgiyi çok iyi bilirsiniz. yaşadığım için çok iyi biliyorum. O yüzden nefesimizi değiştirerek hayatımızı değiştirebiliriz. Şöyle söyleyeyim, doğduğumuz anda bebekken o sağlıklı nefesleri alıyoruz. Bebekler hep çok sık nefes alırlar ve gerçekten diyafram nefesi alırlar. Hani karından nefesi çok rahat yapabilirler. Çünkü henüz daha korkuları, sıkıntıları, travmaları olmamıştır. Evet. Ama ne zamanki bir ilk travması oldu, işte 2 yaşında, 3 yaşında başlıyor zaten sıkıntılarımız, problemlerimiz ve ilk yakınlarımızdan geliyor onlar. Anne, baba, ondan sonra işte öğretmen olarak gidiyor. Kardeş çok önemli travmalarda. Özellikle kız çocuk, erkek çocuk, yakınlık, dereceler çok önemli yaşanılan duygular açısından. Ve o nefesimiz baskılanıyor. Düşünün şimdi bir korktuğunuz zaman nefesi sağlıklı alamazsınız. Nefesiniz kalır şöyle bir. Evet. Ve nefesim baskılandı. Ne oldu şimdi? Hücrelerime oksijen seviyesi düştü. Düştüğü zaman hücrelerin içinde bir sürü işleyiş var. Bir kimya var. Ve ruh da var aslında. Öyle söyleyeyim. Her zaman dediğiniz Her gibi. zaman. Her hücrenin ruhu olduğuna inanıyorum. Ve o ruha ve kimyaya çalışma yaptığımız zaman işte o mucizeler yaratılabiliyor. Oksijen korktuk ya da bir travmamız var, bir acımız var. Son dönemde bir şey yaşadık, bir sıkıntımız var. Oksijen seviyemiz düştü. Tam nefes alamadık. Ve hücre içi oksijen seviyesi düştüğü zaman zaten birçok virüsler var, bakteriler var zararlı hücre içerisinde. Ve ne oluyor? O oksijen seviyesi düşen hücreye saldırıyor. Başta kanser. Gerçekten oksijen seviyesi düştüğü zaman sağlıksız hücreyi bulup orada hemen çoğalmaya başlıyor. Ve biz nefes terapisiyle gerçekten o kanser olan hücreleri pozitife çevirebiliriz. Artı kanser olmayabiliriz. Doğru nefes alarak, sağlıklı nefes alarak, sağlıklı zihin yapısıyla. Hayatı değiştirebiliyoruz. Evet, sağlıklı bir ruhla dediğim gibi bedene acı etmeyen, acı çektirmeyen, etrafına acı çektirmeyen, zarar vermeyen bir kişi haline gelebiliriz. İnanın ki bu bazen tabii ki 70-80 yaşına gelip hala farkında olamayan insanlar da var. Doğru. Ben şöyle düşünüyordum, zaman geçtikçe insanlar Değişim. daha olumlu düşünmeye başlar diye düşünüyordum ama zamanla çok bir değişiklik olmadığını fark ettim. Yanlışların, hatalarını anlar diyorsunuz Evet, ama değişen bir şey anlamayabiliyorlar öyle olmayabiliyor. söyleyeyim. Çünkü bunu da huzur evinde fark ettim. Yani hani 80 yaşında bir kişi hayata daha farklı bakabilir diye düşündüm. Yani son kulvardasın artık. Yani hani başa dönme ihtimalin de yok ama orada bir şeyleri fark et. Bunun Yani altında sevgisizlik mi var? Sevgisizlik var, acılar var işte, öfkeler var. Hala 80 yaşında olmuş ama geçmişe baktığınız zaman annesini affedememiş insanlar var. Babasını affedememiş, kızgınlık, öfke duyan eşine, ya çocuklarına. Negatif İnsani duygular. bir tepki ama belki haklı olabilir. Tabii ki Gayet de zaten belki insani tabii ki herkes duyguları kendince yaşıyor. haklıdır. Yani her iki Elbette. tarafa da baktığınız zaman Tabii. haklıdır.
katile bile sorsanız haklıdır. Yeri Yani gelirse kendince haklıdır. kendince. Ama burada haklı olmak önemli değil. Burada gerçekten huzuru hissetmek, mutluluğu hissetmek önemli. Yani ne kadar haklısın? Aa evet çok haklıyım. Bir ömür geçmiş. Daha nereye haklılığın, nereye götüreceksin Ne bu değişecek haklılığını? artık? Bir şey değişmeyecek ama gelin affedin. Ya geçmişte yaşadığınız olayları affedin. Silin onları. Ama sadece sözel değil mi? Bunu Değil. duyguyla söylemek. Tabii duyguyla. Ve Yani. bunda ben teta frekansını kullanıyorum. Yani O nasıl şu anda oluyor hocam? konuşmamız beta frekansında. Evet. Ve teta frekansına uyumladığım zaman danışanları gerçekten orada yaratım sağlanılıyor. Şöyle düşünün. Teta frekansına şöyle örnek vereyim. Meditasyon hali ya da dua hali. Nasıl hani Allah'a dua ederken koşulsuz sevgiyle kalbinizi açarsınız. Hatta bazen dünyasal şeyler, telaşeler biraz kafanıza girer ya hani bu duam şey olmadı ya da hani Evet. karıştı kafam deyip ama daha koşulsuzca tamamen bıraktığınız anda ya da daha büyük gecelerde nasıl denir işte hani Kadir Gecesi Tabii, özel gecelerde. gibi özel gecelerde Gecelerinizde. ki Allah'la bağlantı seansımız ben öyle söylüyorum. O anki duygu işte teta frekansı. Tamamen koşulsuzca bıraktığımız an. Ya da tam uyuduk. Uyku uyanıklık arası ya da sabah yeni kalktık, yeni gözümüzü açtık, tam o şeyi hissediyoruz, Boşlukta o nefesi ama boşlukta hissediyoruz. da değil. O teta frekansı, o frekansta ve bunu ben seansımda yaratabiliyorum. Önce kendim uyumlanıyorum, teta frekansını yaratabiliyorum, bunu fark ettim. andaki atmosferde Ve çok uzun yaratabiliyorsunuz. kalabiliyorum. Çünkü normalde teta hemen girip çıkılabilecek bir frekans. Ama ben bunu birazcık uzatabildim. Doğuştan olsa gerek, öyle diye düşünüyorum. Ama öğrenilebiliyor. Hani illaki herkes özel değil. Hepimiz öğrenebiliriz. Ve öğrendikten sonra işte dediğim gibi o frekansı hissederek yeni beni yaratıyoruz. Ve o kalıcı oluyor. Zihninde antrenman yaptırıyorum. Zihinsel antrenman teknikleri. Çünkü her şey beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. Ve artık her şey beyin olacak. Yani beyine yatırım yapmamız lazım. Beyin borsası olacak belki. Yani farklı düşünen beyinler araştırılacak. Einstein gibi. Evet. Einstein da çünkü hani fiziksel olarak beyni aynı ama fizyolojik ve daha fizyolojik daha farklı diyelim. Daha ruha girmeyeyim. Aslında yaptığı şu. Einstein da çok 3 boyutlu görselleyebiliyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Yaratıcılığı vardı. Yaratıcılık nasıl? Zihinsel imajinasyonla olur. Görsellemeniz gerekiyor bir şeyi. Zihninde canlandır diyorum. Mesela hiç hissedemeyenler var. Zihninde hiçbir şeyi görüntüleyemiyor olabilirler. O zaman sormaları lazım. Ne yaşıyorum uzun zamandır? Yani biz buna kalbi kapalı deriz tabiri caizse. Tabii Hani tabii. Ya da kalbi kapalı. hani bazı hislerden uzaklaşıyoruz. İnanın ki çok büyük travmalarınız olabilir, kronik yaşadığınız. O zaman hissetmemeyi seçiyoruz. Beyin kapatıyor. Yanmasın, Almıyor. motor yanmasın ben öyle söyleyeyim. Beyin yanmasın diye sigortaları indiriyor. Hissetmemeyi seçiyoruz. Ama doğalı o değil. Yani olması gereken hisseden insanlar olmalıyız. Bu olumlu ya da olumsuz duyguları fark etmeliyiz. Yıllarca kalbinizi kapattıysanız sevgiyi alıp vermeyle ilgili sıkıntınız varsa, sevgiyi tam olarak ifade edemiyorsanız kalp bölgesinin enerjisi düşüyor ve daha sonra o bölgede yaşanılan hastalıklar olabiliyor. Ya da tam olarak kendinizi bir yakınınıza ifade edemiyor olabilirsiniz. Bu çok yakınınız da olabilir dediğim gibi. Çocuğunuza kendinizi ifade edemiyor olabilirsiniz. Eşinize kendinizi ifade edemiyor olabilirsiniz ki çok sık karşılaştığım bir durum. Ve burada ne oluyor? Zaten ifade etmiyorsunuz, edemiyorsunuz. Sevgi alışverişinde de düşüklük var. Boğaz enerjim düştü. Ve açığım. Yani düşünün hani nasıl bağışıklığımız düştüğü zaman hasta Evet. oluruz. Ve hemen her şeye hazırız ve geliyorlar etraftan. Ve dediğim gibi orada farkında olup bazı şeyleri değiştirebilirsem ki zaten değiştir diye geliyor bunlar. Evet yeni beni yaratabilirsem harika bir geleceğim oluyor. Ama görüyorum işte insanlar gerçekten bir duyguyla 20 sene yaşayan insanlar var. Yani inanın ki orada zaman hiç fark etmiyor. Hani 10 sene önce affedemediği insanlar var hayatında. Ve gerçekten onlar o bedende o hala, o duygular. tabii. Onlardan özgürleşiyoruz. Yeni benle, yeni bir beden tekniğiyle. Eski ben var, sıkıntılı,
Evet, sol tarafta, onu sola alıyorum. Ve ama şimdi bugün şu andan itibaren e, yeni bir ben yaratmak istiyorum. Bu kendini ifade edebilen, kendi duygularını hissedebilen, erkekse erkeksi özünü seven, kadınsa kadınsı hislerini ifade edebilen yeni bir ben olması gerekiyor. Ve kalbini koşulsuz sevgiye açabilmiş yeni bir ben. Ve sırtına yükleri, daha fazla yük almamayı seçmek. İnanın ki şöyle söylüyorum, 60 yaşında geliyor, diyor ki Emel Hanım şu anda fark ettim. Ya seansta fark ettim ki ben yıllardır kendime eziyet etmişim. Ve inanın ki bunu fark etmek için bakın 60 sene geçmiş. İşte ne yaptın? Ya işte yeğenlerime baktım. O ne yaptım, bunu yaptım ama kendi değerimi hiç bilmemişim. Çünkü değersiz hisseden olaylar yaşamış. Yine çocukluğa gidiyoruz. Ne yaşadın? Değerim hiç olmadı. İşte çok kardeşim vardı ve onlara ben bakmak zorunda Bakmak kaldım. mümkün değil. Tabii ki. Tabii burada bakmamak değil. Sadece burada değerli hissetmek, duyguları hissetmek, ifade etmek, özgüveni hissetmek, gücü hissetmek. Ama bu gücü bilgelik ve zarafet ile ifade etmek. Kıymetini bilmek Bunlar çok kendisine. önemli. Tabii tabii. Çünkü biz nasıl söyleyeyim? Hep kaybettikten sonra değerini biliyoruz. Ve bu organlar için de geçerli, yakınlarımız için de geçerli. Ya işte böbreğim gittikten sonra kıymetini biliyorum. Karaciğerim bittikten sonra kıymetini biliyorum. Ne bileyim yani kalbimle ilgili artık bypass olduktan sonra ya da ne bileyim bir akciğer hastalığı yaşadıktan sonra nefesin önemini biliyorum. Ama bunları yaşamadan insanlar çok farkında olmuyorlar. Ve o bir anda oluyor. Doktora gidiyorsunuz, size Öğreniyorsunuz. negatif bir şey söylüyor ve orada eyvah birden sağlıklı olmak için telaşeler başlıyor. Ne yapabiliriz? En organik neler yiyebilirim, en farklı işte en sağlıklı oksijen nerede arayışlara giriyoruz. Evet, önce burayı bir değiştirmemiz lazım. Ben hep öyle söylüyorum. Şu anda bir hastalık yaşıyorsanız hangisi olursa olsun geriye gidin. Bırakamadığınız ne var, kim var, hangi olaylar var? Ve bunlar kronik, birbiriyle zincir zaten. Onlardan özgürleşin. Özgürleşemiyorsanız, kendiniz yapamıyorsanız yardım alın. İnanın ki 1 ya da 2 ya da 3 seansla çözülebilecek duygular var. O yüzden 1 saatte hayatım nasıl değişti kitabını yazdım. Çok önemli. Ve bana Değişebiliyor dediler ki 1 saatte hayat değişir mi? İstemezseniz 50 sene değişmez. Ama isterseniz bir anda hayatınız değişebilir. Fark ediyorum ve artık eski beni sevgiyle gönderiyorum. Artık ona teşekkür ediyorum ama şimdi bugün burada en azından bu kanalı seyredenler bile bir şeyleri fark etsinler, kendi bedenlerini fark etsinler, kendileriyle yüzleşsinler. Hatta seansın sonunda bir 2-3 dakika bir uygulama yapalım. Gerçekten o eski benden uzaklaşıp yeni beni yaratalım ve bugün onlar da bu bir anda programda sağlığı hissedip geleceğe sağlıklı nefesler alsınlar diye düşünüyorum. O yüzden hocam öyle bedenler görüyorum, ruhları hiç yokmuş gibi yaşıyorlar. Öyle ruhlar da görüyorum ki bedenleri yokmuş gibi yaşıyorlar diye de sözünüz var. Çok önemli. Dediğim gibi ruh ve beden ve zihin bir bütün zaten. Onları ayrı ayrı tek tek ele aldığımız zaman eksik kalıyor. Ama hepsi bir bütün. Ya ne yaşadım? Tamam bu beden şu anda acı çekiyor. Bir organınızda bir sorun yaşıyorsunuz. İşte sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor. Ne yaşadın son dönemlerde? Kime kızdın, kime öfkelendin? Kimden zarar gördün ya da kime zarar verdin? Bir duygu var orada, negatif duygu. Blokaj, orada beni çöz diyor. Orada sinyal var. veriyor. Tabii ki hani nasıl MR çektiriyoruz, görünüyor, tomografi çektiriyoruz. Evet burada bir şey var. Diyor ki beni Durduk çöz. yere oluşmuyor yani. Tabii ki orayı çözdüğüm zaman işte kronik daha sonra ileride çok büyük bir hastalık olarak karşılaşmıyorum. Çünkü şunu görüyorum. Kanser yaşayan danışanlarım var. Kanser olan danışanlarım var. Ve onlarla geriye gittiğim zaman bu inanın ki 30 sene önce olabiliyor. 10 sene önce olabiliyor ve uzun dönem acılar yaşanılmış. Bu duygusal acılar da olabiliyor. Sevdiği bir insanla evlenmemiş, evlenememiş. Mesela orada anne ya da babaya öfkesi olabiliyor. Ve orada anne ve babayı affediyoruz. Ve o affettikten sonra inanın bunun üzerine başka birisiyle evlenmiş de olabiliyor. Ve burada kızgınlıkları oluyor, kendine kızgınlıkları oluyor. Çünkü oradaki öfke ve yıllarca yaşanılan o öfke ve üzüntü duygusu onun fabrika ayarlarını bozuyor. Ve hastalık olarak karşımıza çıkıyor. İşte kanser olsun, şeker olsun, tansiyon olsun.
Ben şundan inanıyorum, sağlıkçıyım. Yıllarca hastane, yoğun bakım, ameliyathanede çalıştım. Hep şunu gördüm. Soruyorum zaten, konuşuyorum. Ne yaşadın? Daha yeni konuştum. Ya Emel Hanım, kanserim. Ve ne yaşadın? Ya işte annemle yaşadığım sıkıntılar var ve annemi affedemiyorum. Ve bu çok uzun zamandır. Ve inanın ki o seansta anneyi affettik. Ve şu anda tabii ki kemoterapisi görülüyor. Fakat sonuçlar inanın ki olumlu olacak. Çünkü eğer ki anneyi affetmeseydi tabii ki tıbbi yardım alacak ama bu duygudan özgürleşmediğiniz zaman çözüm çok fazla olmuyor. Bunlar aslında hep bir sıkıntı. Sıkıntılarımızdan Stres, kurtulmamız gerekiyor. düşüncelerinden. Tabii duygu ve düşüncelerimizi değiştirerek hayatımızı değiştiriyoruz. Tabii ki geçmişi değiştiremeyeceğiz. Olaylar yaşandı ve Yaşandı, bitti bitti. ama hangi duyguyu yükledim ben oraya? İnanın ki 3 kardeşle çalışıyorum. Diyorlar ki Emel Hanım, birisi annesinden nefret ediyor, diğeri anneyi çok sevebiliyor. Aynı anne baba ama farklı şeyler almışlar. Çünkü o anne ve babanın da onlara dünyaya getirdiği dönemler farklı. Mesela ilk bebek, ilk çocuk çok büyük travmaları var, acıları var. Bir baktığın zaman anne ve baba işte kayınvalide, kayınpederle beraber yaşıyorlar. Annenin sıkıntıları var. Ya istemeden bir evlilik yapmış olabiliyor, işte görücü usulüyle, ya eyvah yanlış bir tercih yaptım diyor ve o üzüntüyle bir çocuk dünyaya getirdiği zaman inanın ki o çocukta suçluluk duyguları oluyor. Kızgın ve öfkeli oluyor hayata. Bakın ruhsal bunlar. Tabii ki. Ve biraz durumları düzeliyor, artık alışıyor. Nasıl diyeyim, hani evliliği biraz daha iyi noktaya geldiği zaman ikinci çocuk. İkinci çocukla çalıştığınız zaman onun duyguları daha doğal, daha normal. Sonra maddi bir sıkıntı giriyor, dip yapılıyor. Maddi çok büyük problemler. Üçüncü bir çocuk. Üçüncü çocukla çalıştığınız zaman inanın ki o anne ve babanın bütün psikolojisini anlatıyor size. Anne karnı da dahil. Ki rebirthing başlıyor deniliyor ben buna. Anne karnı, doğum anı travması. Anne karnında da travmalarımız var. Dünyaya doğacağız ama nasıl bir dünyaya doğuyoruz? oradan başlıyor her Nasıl şey. bir anne ve babaya sahibiz? Anne ve babamın psikolojik durumu ne? Bunlar bile etkiliyor inanın ki. Bir de tabii kız erkek olayımız var. Anne ya da baba eğer ki çok yüksek şekilde erkek çocuk özlemi hissedip ve buna da o anne karnındaki o bebeğe hissettiriyorlarsa çok sıkıntı oluyor. Ve yıllarca o insanlar, o beden, öyle söylüyorum, o beden hep o anne babanın isteği doğrultusunda şekil almaya çalışıyor. Kız ya da erkek, öyle söyleyeyim. Yani erkek bebek özlemi varsa erkek gibi davranabiliyor duygusal olarak. Sonra bu davranışlar direkt hormonları etkiliyor. İnanın ki hormonlar İlerideki değişebiliyor. hayatını etkiliyor. Her şey etkiliyor. O yüzden fabrika ayarlarında nefes alabilmeliyiz. Bu da çok önemli. Dediğim gibi bugün doğru nefesi öğrenelim. En azından herkes birçok nefes tekniği var artık. O kadar moda Çok oldu var. ki. Ben şöyle söylüyorum, doğal nefes ve bir dönem, şu dönemde de var sanırım, ozon terapiler var. Ozonla, oksijenle terapi yapılıyor. Çünkü oksijen çok önemli. Siz yapıyor musunuz hocam? Yok, şu anda yapmıyorum. Ama şu anda da yani birkaç sene önce merkezler vardı. Ozon terapi merkezleri hala var olabilir. Ve damardan oksijen veriliyordu. Ya da oksijenli kremler var, oksijenli masaj yağları var. Yani her şeyin içine oksijen girdi ama en doğalı burası. Yani Bence de. buradan almamız Onun da lazım. bir tekniği var diye Tabii düşünüyorum. ki ve bu bedava. Tekniğini alalım hocam ama kısa bir araya gidelim. Tabii ki, Aranın ardından tabii ki. kaldığımız yerden buradayız.
Bir anda sağlık, kısa bir an ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Regresyon terapisti hocamız Emel Hocam. Doğru nefes teknikleri hakikaten çok. Biz de zaman zaman işleyebiliyoruz. Yani doğru nefes alın, işte oksijenli yerlerde en azından zaman geçirelim diye. Ama size soracak olursak sanki daha farklı bir yöntem söyleyecekmişsiniz gibi geliyor bana. Evet, Ne evet. dersiniz? Tabii ki hepimiz nefes alıyoruz. Bugüne kadar da aldık. Evet. Fakat ne kadar doğru aldık, ne kadar eksik aldık. Dediğim gibi doğru nefesi görmeniz için çocuklara bakın, bebeklere bakın. Onlar en sağlıklı nefesi alıyorlar. Dediğim gibi az önce anlattım. Travmaları daha az. Travma çoğaldıkça nefesimiz baskılanıyor. Ama biz bunu düzeltebiliriz. Evet, yardım alıyoruz, zihnimizi değiştiriyoruz, yeni ben yaratıyoruz. Ve nefes teknikleriyle de hayatımızı değiştirebiliyoruz. Çünkü nefes terapisi hem bedensel olarak hani oksijen seviyesini arttırıyoruz. Neydi işte? Oksijen seviyesi düşünce gerçekten oradaki negatif kanser genleri çoğalıyor. Ve birçok hastalıklar bedenimizde hızla artmaya başlıyor. Oksijen seviyemizi yükseltiyoruz. Önce fark edin. Ben hep şöyle söylüyorum. Nefes analizi yapın. Gerçekten elinizi koyun. Mesela bir elinizi alt karnınıza, bir elinizi üst karnınıza koyun. Mesela şöyle bir deneme yapalım. Üste normal bir nefes alın. Her zaman aldığınız gibi. Nasıl bir nefes alıyorsunuz? Normal nefes alın. Evet. Şu anda mesela nefes alırken şöyle bir zorlama oldu. Evet. Bu bile bir şey, biliyor musunuz? Yani daha özele çok girmeyeceğim ama karakter analizi daha yapabiliyoruz nefese bakarak. Nefesin altında duygular var. Nefes alırken bekliyor musunuz? Nereye nefes alıyoruz? Mesela alt karındaki nefesiniz az. Şu alt elimizin koyduğu yerde. Ve buraya şimdi nefes almanızı istiyorum. Sanki nefesi alırken alt bölgede bir balon var ve o balonu şişirin ve bırakın. Bir dakika yapalım şöyle. Şişirin alt karnınızı ve bırakın. Gidiyor şimdi. Evet. Hatta doğru nefes yaptığınızı biraz başınız dönerek daha iyi anlayabilirsiniz. Yani başınız dönüyorsa doğru nefes alıyorsunuz demektir. Çünkü oksijeni biraz çoğalttım. Beynim o kadar oksijene alışık değil. Birden hemen bir sersemlik olabiliyor. Bu çok normal. O yüzden bu nefes terapisi evde ya da araba kullanırken hariç yapılabilecek bir teknik. Elimi koyuyorum ve alt karnıma doğru nefesim buradan geliyor. Şurada bitiyor çünkü herkesin. Hep genellikle şurada bitiriyorlar. Hani diyafram burada ama aşağısı var. Daha alt karın var ve çok büyük bir alan var orada. Oraya nefesi gönderdiğim zaman, çünkü alt karın bölgesi, cinsel organların olduğu bölge, bağırsakların olduğu bölge o kadar önemli ki. Alt karına nefesi indirdiğiniz zaman, o boşluğa güçlü nefesler alabildiğiniz zaman ve sabah ilk uyandığınız zaman, gözünüzü açtığınız zaman alt karın nefesinizin fark ettiğiniz an. Genellikle ben 5 seans nefes terapisi yaptıktan sonra insanlar artık bunu tam olarak öğrenebiliyorlar ve kendi başlarına yapabiliyorlar. 5 seans. 5 seanstan sonra kendileri rahatlıkla yapabiliyorlar ama bugün bile hissedecekler. Yani ellerini aşağıya koysunlar, göbek deliğinin olduğu bölge. Oraya nefes gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmiyorsa hemen oraya göndersinler ve bıraksınlar. Oraya şişiriyorum ve bırakıyorum. Yani o son durağa kadar ona bir yol göstersin. O sonra zaten terapiyle aslında öğrenilebiliniyor ve o bölgenin enerjisi değişecek. Kadınsı hisler, erkeksi hisler, dünya amacı, yaşam amacı ve bağırsak, kabızlık ya da bağırsakla ilgili sorunlar. İnanın ki bunların çözüleceğini fark edecekler. Sadece doğal nefes alarak alt karına. Sabah yapacakları işte o alt karın nefesiyle bağırsaklara uyarı gidecek. Bağırsak tembelliği olanlar direkt alt karın nefesi yapsınlar. Ya da cinsellikle ilgili sıkıntı yaşayanlar, bir dengesizlik yaşayanlar alt karın nefesi alsınlar. Yaşamsal intihar dürtüleri olabilir. Yaşama neden geldik? Yani ruhsal bir bağlantı sağlayamayıp sıkıntılı olanlar ya da daha kronik depresyonda olanlar alt karına nefes alsınlar. Hamile olanlar bebeklerini zihinlerinde canlandırsınlar ve onlarla iletişime geçsinler. Bu çok önemli. Onlarla konuşsunlar çocuk bebekleriyle ve her koşulda seni kabul ediyorum. Bakın her koşulda. Hangi cinsiyette olursan ol, hangi beden yapısına sahip olursan ol, her şeye rağmen seni olduğun gibi kabul ediyorum bilinciyle oraya nefes aldıkları zaman o her şeyin farkında zaten.
ve dünyaya daha sevgi dolu gelecek. Çünkü öyle geliyorlar bana, işte Emel Hanım çocuğumda problem var, işte bunu bir düzeltiverin. Bakıyorum ki anne babada sıkıntı çok büyük. Yani diyorum ki önce sizinle çalışalım. Görüyorsunuz çünkü. Hani bizim de ayarlarımızı bozanlar hep yakınlarımız oldu. Çok uzaktan ayar bozucular yok. Öyle söyleyelim. Yani o çocuklarda eğer ki kızgınlık, öfke, farklı bir şeyler hissediyorsanız çocuklarınızda mutlaka önce bir kendinize sorun. Ne yaşadım? Ben bu çocuğa ne yarattım? Ne verdim? Ne ektim? Ve şu anda ne biçiyorum? Bu hayatta da öyle. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yani o çocuklara nasıl bir eğitim verirseniz, ki eğitim anne karnında başlar, sonra başlamaz ya da okulda da başlamaz. Anne karnındayken yapacağınız onlara o duygusal eğitimle siz gerçekten istediğiniz çocuğu yaratmış olabilirsiniz. Bu da çok önemli. Ve nefese gelelim. Ben konudan böyle uzaklaşıyorum ama hepsi bir zaten. Nefes almadığınızı nasıl fark edersiniz? Mesela bakın bazı insanların nefesi çok sık sık nefes alır. Bazıları da hiç nefes almaz, hiç belli değildir, hiç fark etmezsiniz ve çok sığdır nefesleri. Onlar işte yaşamda biraz daha beklemede kalanlar, hayatı biraz beklemeye alanlar. Ama daha sık nefes alıp veren insanların karakteristik özellikleri de hayattan daha çabuk bir şeyleri almak isterler. Daha hırslıdırlar. Daha her şeyi hemen alayım isterler. Bunlar da çok önemli. Bunlar dengede olması gerekiyor. Hangisi olsun Evet, diyecektim. dengede olması gerekiyor. Hani diğeri de değil, diğeri de değil. Dengede olması gerekiyor ve nefes terapisiyle işte alt karın nefesi alarak, dengeli nefesler alarak hayatımızda değiştirebiliyoruz. Sol tarafta yaşadığımız sıkıntılar, işte hep söylüyorum mesela burada yaşadığınız bazı spazmlar olabilir. Burada yaşadığınız bir acı var mı omuzlarınızda ya da sağ tarafta yaşadığınız sıkıntılar var mı? Bu taraf kendimle ait duygular, bu taraf başkalarına ait duygularım. Ve bunlardan özgürleştiğiniz zaman işte kendime kızıyorum, işte kendimle affedemiyorum, kendimi olduğum gibi kabul edemiyorum. Hatta sırta doğru indikçe kendimi suçluyorum. Neden dolayı? İşte şu olaylardan dolayı. İnanın işte geçmişe dönüp o olayları çözdüğüm zaman sırtınız o anda rahatlıyor. Yüz ifadeniz bile değişiyor. Öyle söylüyorum, seanstan önceki yüz ifadesiyle seans sonrası arasında bile çok büyük fark oluyor. İnsanların bakışları değişiyor. Çünkü neden? Altındaki negatif duygudan özgürleştik. Çünkü o duygular bizi etkiliyor ve hayatımızı etkiliyor. Çünkü başka bir şey düşünemiyordum. Başka bir şey düşünemiyorsunuz. Yani ya da hani tabii ki yaşam devam ediyor ama sizi orada dürten bir negatif bir şey var. İşte migren yaşıyorum, işte kronik baş ağrılarım var. İnanın ki altında duygularınız var ve bu kişiye özeldir. Hani genelleme yapmak gerekmiyor. Çünkü herkesin yaşanmış hikayeleri farklıdır. O yüzden bireysel çalışmaları ben çok daha önemsiyorum. Ne yaşadın? Çünkü nasıl bir anne ve babaya sahipsin? Hayatına kimler geldi, kimler geçti ve onlar nasıl bir iz bıraktı? Ve sen neler yaşadın? Yani şu duygu beden haritası çok önemli. Neler var? Her hücrede duygularım var. Ve o hücrelerle konuşup o duyguları değiştirerek hayatımı değiştiriyorum. İşte neşe hissediyor musun mesela? Yaşam sevincin var mı? Diyor ki Emel Hanım yok. Kaç senedir yok? 10 senedir yok. Ne yaşadın? 10 sene önceye git. İşte eşimden ayrıldım diyor. Ya da ne bileyim annemi kaybettim, babamı kaybettim. Bir şey var, bir travmam var orada. Ve tabii ki yaşam devam edecek. Hani hep iniş çıkışlarımız olacak hayat boyu. Ama bunlara rağmen işte hayata olumlu bakmak diyorum. Kabul etmek, şükretmek. Yani şükür enerjisini çok önemsiyorum. Çünkü insanlar şükretmiyor. Şükretmeyi bilmiyorlar. Teşekkür etmeyi zaten bilemiyorlar. Yani hani çocuklarınıza teşekkür etmeyi öğretin. Şükretmeyi öğretin. Hep eksikliğin peşinde koşmasınlar. Var olanla yetinsinler. Ya da büyükler için de söylüyorum. Yani hep şu yok mu? İşte bu niye yok? Zihinler habire burada. Bu niye yok? Ya var olan var. Bak burada bu var. Bu var, bu var. Bununla mutlu ol. İşte insanlar nasıl mutsuz olurum peşinde koşuyorlar ve hayat bitiyor. Artık bir daha gelirler gelmezler bilmiyorum ama yani hayat bitirmeden bir şeyleri fark edin. Yaşam bitmeden ya da hani büyük bir hastalıkla bir şeylerle kaybetmeden değerini bilin ve fark edin ve zihinsel antrenman teknikleriyle hayatımızı da değiştirebiliriz. Nasıl? Her şey zihinde başlıyor, zihinde bitiyor.
Diyelim ki kilo ile ilgili probleminiz var. Yaz geldi ve ben kilo vermek istiyorum. Ve kilo ile ilgili inancımızı fark ettik, orada değiştirdik. Çünkü inançlarımız var kilo ile ilgili. Mesela zayıf olmak güçsüzlük demektir. Böyle bir inancınız olabilir. O inancın değişmediği sürece ne yaparsan yap kilo alacaksındır. Ya da o kiloyu koruyorsundur. Tabii ki. Çünkü altında bu inancım var. Ya da işte kilolu olur, zayıf olursam, mesela inanın ki fakirlikle bile ilişkisi olan bilinçaltı duyguları biliyorum. Yani zayıflık fakirliktir, fakirlik zayıflıktır. Bu inanç bilinçaltında. Yaşamış çünkü geçmişte. O yüzden diyor ki ben zayıf olmayacağım, çünkü yani fakir olmayacağım, fakir olmak istemiyorum ve kilo alıyor bilinçaltı, aldırıyor bilinçli tarafa. Ve bu duyguları fark edip inançlarımızı değiştiriyoruz. Teknikler var, birkaç teknik kullanıyorum. Hem regresyon terapisini kullanıyorum, aynı zamanda teta'yı kullanıyorum, aynı zamanda da nefes tekniğini kullanıp üçü kombine yeni bir teknik geliştirdim. İşte yeni bir beden ve bunlarla hayatları değiştirebiliyorum. İnsanlar evet bir saat önceki benle bir saat sonraki yeni ben arasında çok büyük fark var. Bir saatte oluyor. O kadar yıllar tabii ki inanın ki tabii ki saatte. bazen ikinci seans çalıştığım durumlar da var. Üçüncü seans çalıştığım durumlar da var ama o ilk seansta bile bir şeyleri fark ediyor. En azından ya evet Emel Hanım yıllarca kendime değerimi bilmemişim. Ya da çocuğuma ne kadar zarar vermişim ki çocuğum aslında hani çocuğum sıkıntılı zannediyordum ama ben ona o değeri gösterememişim. Ya da ben ona o sevgiyi verememişim deyip hüngür hüngür ağlayan anneler oluyor. Yani o sevgiyi ve onlar da şöyle haklı, şimdi burada haklı haksız kısma girmek istemiyorum. Çünkü o da sevgiyi alamamış. Çünkü zaten zincirleme hep duygular. Anneyle çalıştığım zaman onun annesine gidiyoruz. Onun çocukluğuna gidiyorum, annenin çocukluğuna gidiyorum. Diyor ki ben annemden sevgi alamadım ya da babamdan sevgi alamadım. Zincirleme gidiyor. Tabii ki ve ben onlardan bu duyguları alamadığım için çocuklarıma bu duyguyu veremiyorum. Ama tamam, fark ettim şu anda. Şu anda fark ettim. Neyi değiştirmem lazım? Evet, şu andan itibaren daha farklı bir anne olmam lazım. Çocukların yerine bak. Sen çocuğun olsaydın böyle bir annede dünyaya doğmak ister miydin? İstemezdim diyor. Ne yapıyorsun? İşte evet haklısınız çocuğuma. İşte ben çok yoğun çalışıyorum. İşten gelince çocuğun halbuki bir saattir. Zaman ayırıyor. Bir saattir. En fazla bir saat. Çünkü çocuk istemez zaten. Ama anneler çocuklarına dokunmuyorlar bile ya da babalar. Ve dokunma enerjisini alamayan çocuklar eksik büyüyorlar. Sevilmediklerini düşünüyorlar. O yüzden çocuklarınıza dokunun ve onları gerçekten sevin. Seviyormuş gibi yapmayın. Sevgi eksikliği çok büyük sorunlar yaratıyor inanın ki. Onlar sevildiğini hissettikleri zaman o sizden alacakları zaten 3-5 dakikalık bir şey. Hani işten geldiniz, çocuklarınıza 5 dakika sarılın, konuşun. Çünkü o sizi bekliyor. Başka bir şey yok hayatında. Ve sonra anne geliyor, tabii tamam yorgun ama tamam çocuk o senin yorgun olduğunu bilmiyor ki. Anlamaz zaten. Ve çocuklarınızla alay etmeyin. Bu çok önemli. Lakap takmayın. Çocuklarınıza çirkinsin demeyin. Bu çok önemli. İşte nazar değer diye çocukları güzel oldukları söylenmiyor. Çirkin çirkin diye seviyorlar. Çocuk nazarı bilmiyor ki. Ben çirkinim diye biliyor. Kod alıyor. Ben çirkinim, ben çirkinim ve yıllarca kendini çirkin zanneden çok güzel insanlar var. Kadın ya da erkek. Çirkin zannediyor kendini. Geriye doğru git diyorum. Anne demiş ki yakınlar diyor ki bakın bu bilinçaltı kayıt. 3 yaşındayım. Birden işte şeye gittik, bayramdaydı, gezmeye gittik. Dediler ki teyzemler, halamlar, annen çok güzel, sen neden bu kadar çirkinsin? Belki bunu şaka yaptılar. Doğru. Ama çocuk bunu almış ve şu anda o çocuk dediğim 30 yaşında. Bayan ve kendini çirkin zannediyor. Ve bu ne demek? Tabii ki ben çirkinim diye gelmiyor çalışmaya. Onun altında daha da başka şeyler. İkili ilişkilerde sorun yaşıyor. Niye benim hayatıma bir erkek olmuyor? İşte ya da ikili ilişkilerde ben sıkıntı yaşıyorum. İşte herkes güzel ve güzellerin sevgilisi olur, güzellerin eşi olur diye düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. O kendi inancı ama altında yatan ne? 3 yaşında söylenilen kelime. O yüzden nazar değmesin diye çocuklarınıza çirkin demeyin. Onların güzel olduklarını söyleyin. Güzeller zaten hepsi. Ve kelimelerinize dikkat edin. Çünkü hep o kelimeler. Mesela çalışıyorum öğretmen, ana sınıf öğretmeni hiç ağlamamış. Çünkü annesi ne demiş biliyor musunuz küçükken? Kardeşi varmış büyük ihtimal. Çünkü anneler bir şeyleri söylerken ağızlarından çıkan kelimelere dikkat etsinler küçük çocukları için.
Diyor ki ağlarsan kardeşin ölür. Şimdi güya kendince bir çözüm buldu. Hani ağlamasın çünkü araları açık. Bir abi biraz büyük, kardeş küçük. Hani onu susturmaya çalışmış. Ama tekniğe bakın. Ağlarsan abin ölür. Ve Ne kadar? o çalıştığım kişi 40 yaşında ana sınıf öğretmeniydi. Ve dediği şu, insanlardan nefret ediyorum. Çocuklar hariç. Neyse dedim, tamam, en azından çocuklardan nefret etmiyor bari. Edebilirdi de. Ve öğretmen, bakın, travma. Ve orada bu duygulardan özgürleşip affettik. Ve ilk defa o seansta hüngür hüngür ağladı. O kadar önemli ki bunlar. Ya da çocuklarınıza işte bir şey söylerken, bunlar ben sağlık doktorları da söylüyorum. Bir şeyleri söylerken böyle kesin cümleler kullanmayın. Sen işte 30 yaşına geleceksin ve bundan sonra annen gibi tansiyon hastası olacaksın. Bitti. Sen 29 yaşına kadar hiçbir şey olmayıp 30 yaşına geldiğin zaman tansiyon hastası oluyorsun. Bu telkinler çok önemli. O yüzden doktorların söylediği kelimeler çok önemsiyorum. Hastalarına dikkatli kelimeler kullansınlar. Onların bilinçaltlarını negatif kesin cümlelerle sen bunu ömür boyu kullanmak zorundasın. Tabii ömür boyu kullanılacak ilaçlar var ama hiç kullanılmayacak ilaçlar da var. Hastalık bir dönemdir. Ömür boyu hasta olmaz insan. Ama bu ilaca bağlamak için başka niyetlerle insanların bilinçaltlarıyla da oynanıp hasta insanlar yarattık. Bunları önce biz yaptık, sonra başka toplumlardan arayın. Ama hep sanki başka ülkeler bize saldırıyor. Önce saldıran biziz. Bizim içimizde bombalar patlıyor. Önce şu içimizdeki canlı bombaları gösterdim az önce. Şeyler var hani şeyler var. Şöyle içimizde canlı bombalar var. Önce bunları öldürün. Bunları bir yok edin. Ondan sonra zaten dünya değişecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yani önce içimizdeki canavarı öldürelim. Ondan sonra hayatları değiştirelim. Zihinsel antrenman tekniklerine gelelim. Bu şimdi beynimiz. Ve her şey beyinde başlıyor ve beyinde bitiyor. Ve 2015 yılı Hacettepe Üniversitesi tarafından beyin yılı seçilmişti. Ve artık dünyada, Amerika'da özellikle bütün yatırımları beyin üzerine yapıyorlar. Milyonlarca dolar beyin yatırımları yapılıyor. Kurumlar olsun, çalışmalar hep beyin konusunda. Çünkü her şey burada. Çünkü her şey burada olacak zaten. Zaten öyle. Zaten öyle oluyor. Zihinsel antrenman teknikleri dediğim. Aslında bunu ben kendim yapabiliyormuşum. Çünkü sporcu olduğumdan dolayı olsa gerek, zihnimde ben o antrenmanı, hatta mesela zihinsel antrenman bile oradan geldi. Bu kendi geliştirdiğim bir teknik oldu. Antrenman kısmı da sporcu olduğumdan dolayı oldu sanırım. Hani her şey bütünleşiyor böyle. Zihnime antrenman yaptırıyorum. Bunu ben daha önce mesela müsabakaya çıkmadan önce hayal edin derlerdi. Ki şu anda zaten çok büyük olimpiyat şampiyonları bile bu şekilde çalışıyorlar. Bedensel bir egzersiz var ama bir de zihinsel egzersiz var. Ama bizim Türkiye'de henüz daha, çünkü ben milli sporcularla da çalıştım, henüz bu tam olarak oturmadı. Zihin kısmı oturmadı. Hani bedensel yükleniyoruz habire. Ya bedenin yanına biraz daha zihin kat, o sen gücünü çok daha yukarıya taşıyabilirsin. Ki şu anda zaten çok büyük sporcular zihinsel antrenman tekniği yapıyor. Diyelim ki bedensel olarak bir egzersizi yapamadı, bir hareketi yapamadı. Jimnastikçi diyelim ya da ne bileyim voleybolcu bir tekniği yapamıyor. Eksik o, yüzücü diyelim. O bir tekniği yapamadığı tekniği biliyor zaten. Onu yaparsa da çok büyük başarısı olacak. Bedensel yapamıyor. Zihinsel antrenman yapacak. Zihninde o ne yaptığını önce bir canlandıracak. Önce bir ne yapamadığını görecek zihninde. Yani filmi geri alıyoruz. Ne gördün, ne yaşadın? Ve ne hissediyorsun ve nereyi yapamadın? Şimdi şu anda tekrar yapmış gibi hayal et diyorum. Yani işte o yüzme işte derecesini, hangi tekniği kullanarak, işte dönüşlerini, her şeyini zihninde tekrar canlandırarak müsabakayı bitiriyor. Ve tam istediği derecede. Tekrar zihninde tekrar antrenman yaptırıyorsun. Ve zihin buna alıştığı zaman beden son derece rahatlıkla yapabiliyor. Önce zihni programlamam lazım ve zihnime yaptıracağım antrenmanlarla, zihinsel antrenman bunlar. Tenis oynatabilirim. Ki buradaki gibi halter kaldırabilirim. Bakın, bedensel tabii ki kaldırın.
egzersiz yapın. Ama zihinsel olarak desteklediğim zaman çok daha güçlü olacak. Aslında önce bunu düşünüp yapmak. Düşünüp yapmak. Ben şu anda zihnime hayal ettiriyorum. Hayal ederek. Mesela hayal edin, gerçekten gözünüzü kapatın. Sanki sırtınıza 50 kilo ağırlığı almış gibi hissedin. Ama burada püf noktaları var tabii ki. Sadece düşünmek değil. Bir, inanç çok önemli. Hisler, hissetmek çok önemli. Sanki sırtınızda o 50 kiloyu varmış gibi hissedebilme. Ve zihnimde canlandırıyorum. Sırtımda ağırlık ve onu şu anda kaldırıyorum. Bütün kaslarımın çalıştığını hissediyorum. Şöyle bir teknik yapıyorum. Bunu herkes yapsın gece. Ve beni bilenler ve bu tekniği öğrettiğim çok kişi uyuyarak kilo verdiler. Uyuyarak. Uyuyarak, uykuda kilo verdiler. Şimdi gece yattık, duamızı ettik. Ve ondan sonra ne yapıyor kafamız? Bir sürü bugün ne oldu, yarın ne oldu, şu oldu, ne oldu, bir sürü sarıyor değil mi? program geçiyor. Hani şey diyorlar insanlar, zihnimi durduramıyorum ve uyuyamıyorum. Kafa Düşünceler. boş bıraktığın zaman her yere gider. Boş bırakmayıp ona bir zihinsel antrenman yaptırabilirim orada. Ve bunu her akşam yaptırdığım zaman hemen söyleyeceğim, çok basit. Yattım, gözlerimi kapalı, uyuyacağım. Stadyum ya da en çok sevdiğiniz, bildiğiniz bir alan olabilir. Nasıl söyleyeyim? Bir koşu parkuru ya da bir orman olabilir. Zihninizde ne istiyorsanız, sizi en mutlu eden neresiyse hayal edin ve sınırsız, hiç sınır koymayın. Çok sevdiğiniz bir ormanda eşofmanlarınızı giyin. Ama bunu yavaş yavaş zihnimde hayal ediyorum. Çünkü bunu hayal etmesem başka bir şeyler edecektim. Bugün şu oldu, yarın ne olacak, ne yapacağım, ne edeceğim falan. Böyle bir sürü negatif şeyler, faydasız şeyleri düşünmektense faydalı şeyleri düşünün. Eşofmanları giydim, spor ayakkabılarım üstü ayağımda ve koşu parkurunu hayal ediyorum. Etrafı hissediyorum, kuş seslerini bile duyun. Bırakabildiğiniz kadar bırakın ve hissedin. Öyle söylüyorum. Müzik sesini bile duyabilirsiniz. Aslında duymak için o seslerin olması gerekmiyor. Sadece zihninizde hayal edin. Ve o görseli sağlayın. Bu dediğim gibi bir orman olabilir, bir stadyum olabilir. Seveceğiniz bir yerdesiniz. Ve sevdiğiniz birisi de olabilir yanınızda. Onları da hayal edin. Ya da tek başıma ben parkura başladım. Yavaş yavaş yürüyorum. Bakın, her şey bildiğiniz gibi zihnimde, ya bedensel gerçekten yaptığım gibi. Ama zihninizde süsleyebilirsiniz. Yanıma birisini aldım. Eklemeler yapıyorum. Sevdiğim birisi. Ve yavaş yavaş hızlanıyorum. Ve metabolizmamın hızlandığını düşünüyorum. Ve yavaş yavaş hızlanan metabolizmam yavaş yavaş yağların yaktığını hissediyorum. İnanın ki nefesiniz bile değişecek, nabzınız bile değişecek. Sadece nabzınıza bakarak doğru yaptığınızı hissedebilirsiniz. Çünkü huzurlusunuz. Heyecanınızı hissedebilirsiniz. Böyle bir çarpıntı olabilir, doğru yoldasınız. Devam edin koşuya, devam edin. Hızlı 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 koşun. Ve ondan sonra her yere gidebilin. Gidin sonsuzca. Ve sonsuzluk var zaten. Oralara kadar gidin ve o da hissedin, dolaşımınızın arttığı, metabolizmanızın hızlandığını, ama yattınız bir taraftan. Ama bir taraftan da zihinsel olarak bakın, her yere gidebilirim. Her yer sizin. Sınırsız. Bu rüyaların içinde bir de Sınırsız. reklamlar olsa hocam. Biz de Evet, bir reklamlara reklam gitsek. koyalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Evet.
anda sağlık. Hocamızın dediği gibi her şey bir anda olur, bir saatte de olur demişti zaten. Bir saatte hayatım nasıl değişti kitabından da görmüş olduğu gibi. Evet. Bir de ben geçen sefer merak etmiştim. Ruhumun G noktası diye aldım da kitabı zaten. Evet. Başladım da hocam bu arada. Evet. Çok güzel şeyler de anlatılıyor. Ama biz reklamlardan önce rüya kısmında kalmıştık. Evet evet. Zihinsel antrenman teknikleri yapıyorduk. Antrenman tekniklerinde zaten dediniz ki bir süre sonra uyuyorsun. Uykuya Evet, evet. dalıyorsun İşte dedi. bu duygu ve düşün, yani zihnime antrenman yaptırıyorum. Sabah kalkıyoruz, tartılıyoruz, kilo vermiş mi oluyoruz? Evet. Bakın niyet, Niyet. çok önemli. İnançlar, Evet. yani zaten bir şeye inanmıyorsanız yapmayın. Yani inanç çok önemli burada her şeyde. İnanıyorsanız, neye inanıyorsanız onu yaratıyorsunuz. Neyi düşünüyorsak onu yaratıyoruz. Neyi ekersek onu biçeriz. O yüzden bunlar çok önemli. Zihinsel antrenmanımı yaptım, koştum ve sabah zaten sonuna gelmiyor. İnanın ki son kulvara giremiyorsunuz ve uyuyorsunuz. Danışanlarım hep öyle söylüyor ya, Emel Hanım koşuya başladık. En güzel yerinde belki. Uykuya Ondan dalıyorsun. bir bakmışım uyumuşum ve sabah gerçekten kilonuz. Normalde zaten kalori yakıyoruz gece boyunca. Yani nasıl diyeyim, 300 gram yakacağımıza inanın ki 500 gram yakıyorsunuz. Zihnime antrenman yaptırdım, kalori yaktım. Bakın bu bilimsel bir şey. Yani hurafe değil. Zihnime antrenman yaptırdım çünkü her şey orada. Ve gerçek antrenmanı yaptırabilirseniz sabah 1 kilo da verirsiniz. Süper. Ya ben bunu çok güçlü yapabiliyorum. İnanıyorum ve zihnimde güçlü o imajinasyonu sağlayabildiğim an teknik olmuş demektir. Bir de gece içerken su içeceğim Su. ya. Buna niyet edin. Yani her şey niyet ve inanç. Yani bunu sadece sırf su içmek değil de bu benim yağlarımı Yararıma. yakacak ve bu benim için çok sağlıklı. Bu inançla ben bu suyu içtiğim zaman ve şifa niyetine, inanın ki bu suyu içeceğim ve sabaha kadar toksinleri bedenimden atacağım. Ya da ne niyet koyarsanız, yani zayıflayacağım. Zayıflama suyu gibi düşünün bunu. Yağlarımı yakacak, metabolizmamı hızlandıracak, sabah cildimi güzelleştirecek. Ne anlam yüklerseniz o niyetle için. Boş boş içmeyin. Öyle diyorum. bir niyetiniz olsun. Niyetimiz olsun. Bir niyetimiz mesela terapi üzerinden olsa Evet. nasıl yaparız? Nasıl yapıyor Emel Hanım? Şöyle söyleyeyim. 2 dakika yapalım isterseniz. Şöyle bir bedenimizi rahat bırakalım. Evet. Kaslarımızı en azından rahatlatalım ama sadece televizyon başındakiler yapsın. Araba kullananlar yapmasınlar. Çünkü geçen öyle diyorlar ya, hocam ayakta yaptık. Bayılacak gibi olduk. Yapmayın diyorum zaten. Oturacağımız Oturun ya da yatın en güzel. Şu anda yatın. En güzel. Bir şeyleri fark edin. 2 dakika doğaçlama ben bir şeyler yaptırayım. Tamam. Gözünüzü kapatıyorum. Derin nefes alıyorum. Aldığım her nefesle içime güzellikleri alıyorum. Geçen sefer yaptığımız gibi. Evet, evet ve bir daha farklı ama burada. Birazcık daha nasıl söyleyeyim, yeni bene doğru ve nefesimi kullanarak yapacağım. Orada sadece Biraz farklı. bedenimi hissetmiştim. Derin nefes alıyorum, bedenimi rahatlatıyorum. Vücudumda bulunan bütün kasları rahat bırakıyorum. Bakın hep zihinsel, Yok. olumlama. Olumlama. Sırtım rahat, bedenim rahat, bacaklarımda bulunan kaslarım rahat ve gevşek. Ve şimdi kendimi karşıma alıyorum, kendimle yüzleşiyorum. Kendime bakıyorum, bedenime bakıyorum. Bedeninizde hoşlanmadığınız neresi var? Yanınızda olmasını istemediğiniz kimler var? Ya da yanınızda olmasını istediğiniz kim olsun? Bakın bırakın, burada hiç koşul koymayın. Ve tete frekansındayım, bedenim rahat, gözlerim kapalı. Güzel bir müzik açabilirim. Ve zihnimde canlandırma yapıyorum. Bundan sonra o sol taraftaki eski bene bakın. Neler yaşadı? Nasıl bir acısı var? Nasıl sıkıntıları var? Neleri var? Hastalıkları var, problemleri var. Her şey olabilir. Sağ tarafta yeni bir ben yaratıyorum. Onun yüzüne bakın, gözlerine bakın. Yeni saç tipi olabilir, yeni saç rengi olabilir. Hatta orada görselleyin ve renkleri bile değiştirebilirsiniz. Zihninizde canlandırın. Kızıl saç koyun, yakıştı mı yakışmadı mı? Sarı saç koyun, siyah saç, zihnimde hayal ediyorum. Bakın, anlatabildim değil mi? Hayal ediyorum ve dedim ki tamam, siyah saça karar verdim ya da sarı saça karar verdim. Tamam, kabulüm. Yanımdaki insanları da zihnimde hayal ettim ve şimdi o yeni ben eski bene baksın. Ne görüyor? Neler görmüyoruz? Neler görmüyor? Ay eski ben işte hiç kendine değer veremedi. Ya evet, travmaları var. Ya da duygularını hissedemedi. Ya da evet çok mutlu anları oldu. Çok güzel anları oldu. Hani hayat hep kötü değil. Çok güzel anları oldu. Kabul, harika. Şimdi yeni bende ne istiyorum? Şu andan itibaren
hayatımda neler değişirse daha iyi olurum, daha sağlıklı olurum, daha mutlu olurum. Geleceğim daha kaliteli olur. Dediğim gibi kaliteli bir beden, kaliteli zihin, duygu ve düşüncelerden başlar. Ve o kaliteyi yarattığım zaman, kaliteli duygu ve düşünceler çok önemli. Bunları belki daha sonraki programda anlatırım. Çünkü derin, kaliteli duygu ve düşünce evet var. Kalitesizler de var. Çok zararlılar var. Sağlıklılar var. Ve bunları hissettim. Yeni bende bundan sonra ayakları üzerinde duran, daha güçlü, daha sağlıklı. Çünkü mutsuz bir anne kimse görmek istemiyor. Mutsuz bir baba hiç kimse görmek istemiyor. Çocukların gözünden bakın, eğer ki çocuklarınız varsa nasıl bir anne olursanız o çocuklar mutlu olur. Ya da çocuklarınızı karşınıza alın. Sorun, ben iyi bir anne miyim? Ya da benden beklentin ne var çocuğum? Ben senin için neleri yaparsam, bakın burada net olun. Bu maddesel değil, ruhsal olarak çocuğunuzla göz göze gelin. Çocuğum senin için ne yapabilirim? Nasıl bir anne olabilirim? O inanın ki size ne diyecek biliyor musunuz? Anne kendini sev ve mutlu ol. Mutlu anne görmek istiyorlar. Mutsuz anne değil ya da mutluymuş gibi yapan anne baba görmek istemiyorlar. Ya da neyse mutsuzluğun kaynağını bir an önce çöz ve artık mutlu ol. Çünkü çocuk diyor ki bıktım yani yıllarca 10 senedir karşımda mutsuz bir anne var. 10 senedir karşımda mutsuz bir baba var. Bunları görmek istemiyorum. Çocuğun dengesini bozuyorsunuz. Sonra çocuk niye böyle bozuldu? Kim bozdu? Ben bozdum. Benimkiler bozuk zaten. Lütfen onları bir düzeltelim. Ondan sonra hepsi zincir çünkü. Hep anne ve babalarımızın korkularını alıyoruz farkında olmadan. Diyorum ya çocuğu getiriyor bana karşımda. Emel Hanım diyor çocuğumun korkuları var. Ne korkusu var? Çocukla bir çalışıyorum. 8 yaşında, 6 yaşında korkular oluşmaya başlamış. Korkuyu oluşturan kim? Anne. Niçin yapıyor da? Elini bırakmasın diye. Bu örneği veriyorum çünkü çok var bunun gibi. Ya düşünemiyor anne o anda. Düşündüğüne elimi bırakmasın. Güya iyilik yapacak çocuğuna. Hani elimi bırakmasın. Ne diyor biliyor musunuz çocuğuna? Ya şimdi elime bırakırsan seni organ mafyası kaçırır, böbreklerini alır, seni keser, doğrar. Ne yaptın çocuğuna? Kestin, doğradın, mafyayı anlattın, organlar. Ya bir darmaduman ettin. Sonra da çocuğun korkusu var. Evet var. Neyse onları affediyoruz. Çocuklardaki dönüşüm çok daha kolay oluyor Allah'tan. Anneyle çalışılması lazım. Annenin korkuları var. Geçmişten getirdiği. O yüzden fark ediyorum. Yeni ben, kendini ifade edebilen, şimdi bugün burada sağlıklı yeni bir ben yaratıyorum. Kendini ifade edebilen, duygularını hissedebilen ve gerçekten kalbini koşulsuz olarak sevgiye açabilmiş yeni bir ben. Ve sırtına artık gereğinden fazla yük almayan, bakın gereğinden fazla. Evet sorumluluklarımız var ama her şeyi alıyor gereğinden fazla. Alıyor. Ay sonra ben yoruldum. Tabii ki yoruldun. Herkesin işini almaya çalıştın. Sonra da her şeyi bana veriyorlar. Ben hamallık yapıyorum. Evet sen hamal psikolojisindesin. Bırak artık onu. Herkesin bir şeyi taşıman gerekmiyor. Kendi yükünü taşı, sorumluluklarını al ama gereğinden fazlasını alma. Çünkü bu hücrelerinle konuştuğun zaman, dedim ya hani onların da bir ruhu var. Ya sen o bedene acı çekemezsin, çektiremezsin. Öyle diyorum, ruh olsan o bedende yaşar mıydın? Hangi bedeni tercih ederdin? Kendine eziyet edip sürekli zarar veren, kalitesiz bir yaşamı seçen bir bedeni mi tercih edersin? Ama çok daha her şeye rağmen, yani hayat inişlerle çıkışlarla dolu, boşanmış olabiliriz. Büyük hastalıklarla karşılaşmış olabiliriz. Her şey olmuş olabilir. Çok olumsuz gibi düşündüğümüz bir yapı içerisinde olabiliriz. Maddi olarak batmış olabiliriz. Ama olsun, buna rağmen yaşam devam ediyor. Son nefesimize kadar. Ki son nefeste bile değişim şart. Ben öyle söylüyorum. Eğitim şart, değişim şart. O anda bile değişiklik O anda yapabiliriz. bile. Tabii ki son nefes ne demek? O bir nefes bile o kadar önemli ki. O insanlar o bir nefesi alabilmek için neler yaşıyorlar ya da neleri feda ediyorlar. Ya da affedebiliyorlar. Tabii ki bir son nefeste yapacağınız bir affetme bile o kadar önemli ki. Bile diyorum, çok önemli. Ya da evet oradan geçmişe bakmak, ne yaşadım, bu beden ne yaşadı? Ve o ruh bu bedene teşekkür edebiliyor mu? Evet, beni bu bedende huzurlu ve mutlu ettin diyebiliyor mu? Bunlar çok önemli. Ve
bakın oradan ve ruhunuza da teşekkür edin. Yeni ben olarak şimdi bugün burada en azından yeni ben olmaya, yeni bir bedeni yaratmaya niyet edin. Nasıl olacak kısmına girmeyin. O bizim görevimiz değil bakın. Nasıl olacak, ne yapacağız? Yani kontrolü bir bırak. Hani bizim dışımızda çok büyük bir kontrol var. Ona biraz bırak. Yani hani Teslim benim ol görevim niyet etmek, istemek. En büyük görevi o. Onun onun işine burnunu sokma diyorum ben. Herkesin bir görevi var. Ben niyet ettim. Güzel bir şeye niyet ettim. Yeni ben olmaya, yeni bir beden olmaya, yeni farkındalıklarımla kimseye eziyet etmemeye, kendime eziyet etmemeye, kendimi sevmeye, yaşamı sevmeye niyet ettim. Zaten önüme karşıma çıkacak. Bakın ne ekersek onu biçeriz. Duygu olarak da neyi ekerseniz onu biçeceksiniz. Temiz kalpli olursan aslında. Tabii ki, gönül şöyle gözü diyorum. derler. İleride neleri biçmek istiyorsan şimdi onları ek. Ya da neleri, şu anda zaten biçtiğin şeylere bakarsan onlar zaten senin ektiklerin. Geçmişte ektiklerin. Ne ektin? Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz yaşıyorsun ama kabul. Yaşam devam ediyor. Her şeye rağmen, her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Çünkü bunlar benim yaşam taşlarım, bunlar benim hücrelerim, yaşanılan o sıkıntılarda. Yani şöyle değil, işte hayat lay lay lom olması gerekmiyor. Yaşam her şeyle mükemmel olması gerekmiyor. İşte benim buyum niye yok? Yaşamı zannediyorlar ki bu her şey olduktan sonra mutlu olunacak. Öyle bir şey yok. Sen mutluluğu şu anda, yani bir anda kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Bir anda da kendinizi en derin dip duygularda da hissedebilirsiniz. Aynen. Bu kadar basit. O yüzden şimdi bugün burada evrende bizim için var olan sevgiyi, neşeyi, huzuru, mutluluğu, bolluk ve bereketi, ne bileyim o güzel duyguları yaşamak için niyet edelim ve geleceğimize sağlıklı nefesler alalım. Bu beden bizim. Yaşanmış olabilir. Çok büyük acıları da olabilir ama artık onları da sevgiyle kabul ediyorum. O yaşanmışlıkları da sevgiyle kabul ediyorum. Çünkü onlar benim dediğim gibi hücrelerimi oluşturdu. Şu anki beni oluşturdu. Şu anki ben de yeni bir ben oluşturacak. O yeni beni yaratırken işte bu içimizdeki o yeni beni artık bu kabukları kıralım. Kabuğundan çıkmak. Onlara teşekkür edelim. Ama şu içimizdeki yeni ben yeniden bedenlensin. Yeniden bedenlenmek için ölmeyi beklemeyelim. Yani öyle diyorum hani. Doğru. Evet artık ölmüşsem de tekrar yeniden doğabilirim. Yeniden doğmuşçasına nefesler alabilirim. Yeni farkındalıklarımla hayata devam edebilirim. Geçmişe bakarım. Evet, teşekkür ediyorum. Yaşandı ve bitti ve size gerçekten teşekkür ediyorum. En acı, bakın şöyle söylüyorum ben, hatta bedeninizde yaşadığınız sıkıntılar var olabilir. Ne bileyim bir organınızı kaybetmiş olabilirsiniz ya da bir organınızla sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Onları 2 kere sevin. Daha çok sevin ve onlarla konuşun. Farkındalığınızı yaratıyor hiç olmazsa. Konuşun. Karaciğerinizle konuşun. Ne yaşadınız ya? Gerçekten. Hani midenizle nasıl bir sorun yaşıyorsunuz? Hangi duyguları yüklediniz orada? Neler var? Kendinizi karşınıza alın. Hatta organlarınızı alın. Gerçekten konuşun. Çünkü onların duyguları var, ruhları var. Sadece hissedin. Ne söylüyorlar? Cevap verecekler. Ve onlarla yüzleşin. Ve şimdi bugünden itibaren artık yeni beni yaratma zamanı, yeniden bedenlenme zamanı ve geleceğimize sağlıklı nefesler alalım. Çünkü biz çok değerliyiz. Bedenimiz değerli, zihnimiz değerli, ruhumuz değerli ve kendimize teşekkür ediyoruz her şey için ve en çok ona teşekkür ediyoruz her şey için. Evet, teslim olmak lazım Evet, elbette. evet. Değişim şart diyoruz. Bu bir Değişim anda şart. da oluyor. Emine Hanım yazısında olduğu gibi bir saatte de oluyor. Oluyor. Ya Değişim da bir ömür mümkün boyu mü? olmuyor. Ya da öyle dediğiniz gibi. Evet, Aynen öyle. evet. Diğer bir elbette ki de ruhumun G noktası. Çok önemli. Çok önemli. Evet. Biz bunu gerçi neden G noktası diye işlemiştik Evet. ama merak edenler hala varsa elbette kitabı da alabilirler. Evet, hı hı. Emel Çekici hocam, regresyon terapisti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizlere en azından farkındalığımızı yarattığınız için bazen araçlar, vesileler lazım. Evet, tabii ki. Bizler de sizlere hiç olmazsa Çok sağ olun. en azından sözlerinizle, oluşumunuzla, ben çok merak etmiştim hani bu küçüklükten geliyordur diye. Tüylerimizi tiken tiken etmiştiniz tabiri caizse. Farkındalık çok önemli ama her zaman hayatın akışında elbette. Tabii. Hepimizde var, yüklü zaten. Hani hiçbir şey dışarıdan ekstra değil, içimizde var zaten. Evet. Yani şifacı da var bizim içimizde, bize canavar da var, her şey var. Ama işte o hangisiyle
karşılaşmak istiyorum? Hangisinde yüzleşmek benim için daha iyi? Seçeceksiniz arkadaşlar. Seçin yani. Hani Elbette ki bir sürü şey var. güzellikler olsun Tamam, yani ben güzelliği hocam. almak istiyorum ve o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ve gerçekten bir an benim için çok önemli. Bir anda oluyor her şey. Bir anda fark ediyoruz. O anı iyi değerlendirin. Evet, Ve biz de fark edin. Bir An TV'de bir anda yaşadık anda. bunların hepsini diyorum Evet. hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Farkındalığımız her zaman için önemli. O yüzden de kendimize en azından şöyle bir değişim için Emel hocamızın sözlerini hiçbir zaman kulağımızdan en azından Değişim şart. Değişim şart. Geçirmeyelim derim efendim. Bir anda Sağlıklı programının bugünlük de sonuna geldik. Yarın Perşembe günü görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.